Merhaba değerli hastalarımız. Bu videomuzun konusunda da piezo dediğimiz cihazı anlatmak istiyorum. Şöyle, ultrasonik rinoplasti de geçiyor. Piezo, ultrasonik rinoplasti, işte titreşimler, bunların hepsini anlatacağım. Şimdi teknolojinin biraz daha gelişmediği dönemlerde biz ne yapıyorduk? Bu burun kemiklerini kesebilmek için, şekillendirebilmek için onları böyle çekiçle kırıyorduk. Hatta belki bununla ilgili de böyle küçük bir video araya koyarız. Ancak zaman ilerledikçe artık kemiği kırmanın kötü olduğunu, onu istediğimiz gibi kesebilmemiz gerektiğini düşündük. Ve burada bir adım atıldı. Bu adım neydi? Diş hekimlerinin bizden önce kullanmaya başladığı piezo cihazını burun ameliyatlarına uyarladık. Ne yaptık? Bu diş taşlarını titreşimlerle temizleyen ama dişin minesine ve diş etine zarar vermeyen, çok hızlı, ultrasonik hızla titreşen bu cihazlarla biz kemiği kesebilir miyiz araştırdık. Ve yıllar içinde bu cihaz modifiye oldu. Özel aletler geliştirildi ve şimdi şöyle yapıyoruz. Biz burun ameliyatını planladıktan sonra piezoyu sadece kemikleri şekillendirmek için kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Kalemle işaretliyoruz kemiği. Diyoruz ki biz bunu buradan kesmeliyiz. Ve yavaşça o titreşimlerle kemiği kesiyoruz. Eskiden o sonları böyle kırıyorduk. Onlar çatlarlar, dağılırlar, işte kenarları keskin olur ve benzeri. Piezo ile kestiğimizde böyle bir sorun olmuyor. Ve çok daha kibarca, herhangi bir yük vermeden bu işi yaptığımız için ameliyattan sonraki şişlikler çok az oluyor. Morluklar çok az oluyor. Hasta çok güzel iyileşiyor. Daha da önemlisi, hasta iyileştikten sonra eliyle muayene ettiğinde kendini çok hassas, düzenli kesiler yapabildiğimiz için çok daha güzel bir sonuç alınıyor. Ama mesela eski usul kırma yönteminde bazen böyle küçük kemik parçaları falan ele gelebiliyor. Piezo bu açıdan bakıldığında büyük bir avantaj. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bazen oluyor ki mesela bir kemik birkaç yerinden böyle kırılmış oluyor. Yani fay hatları oluyor. O kırık yerlerini tekrar kesip tekrar kemiği, mesela böyle S şekline giden bir kemiği tekrar düz bir kemik yapabilmek için yine piezoyu kullanıyoruz. Yani piezo burun estetiğinde sadece kemikleri şekillendirirken kullandığımız teknolojik bir alet. Özelliği sadece kemikleri kesiyor ve yumuşak dokuya asla zarar vermiyor. Yani siz piezoyu kıkırdağa tutarsanız ya da burundaki diğer yumuşak dokulara tutarsanız onlara asla zarar vermez. Sadece kemikleri keser, sert şeyleri keser ve daha güzel sonuç almamızı sağlar. Peki ben ne kadar zamandır piezo, ultrasonik rinoplasti kullanıyorum? Ben de 2017'den beri, 2016'nın son aylarından beri düzenli olarak bütün ameliyatlarımı piezo ile kullanıyorum. Demek ki bu benim 5. yılım olmuş piezoda. Piezo kullanmayan doktor arkadaşlarımız var mı? Evet, var. Onlar da alışkanlıkları gereği eski usulde devam ediyorlar. Piezo olmadan kemikleri daha kibar, işte onun için gelişmiş bir süratle var, kırarak devam ediyorlar. O da yanlış değil. Ama dediğimiz gibi yani piezonun kemik şekillendirilmesinde ve ameliyat sonrasındaki şişliklerin iyileşmesinde ve bence diyorum, diğer doktor arkadaşlarımıza da saygı duyarak, bence bir yıl sonraki burnun son halini aldığında şu kemik kısmın güzel şekil almasına çok faydası var. O yüzden 5 yıldır bu cihazı kullanıyorum. Hatta daha fazla bir şey söyleyeyim size. Bu cihazdan benim 3 tane var. Birisi bozulursa diğeri, diğeri bozulursa diğeri diye. Hani ne olur ne olmaz 3 yedekli çalışıyoruz ki artık piezo bizim vazgeçilmezimiz oldu. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.